What is sinus lifting? Sinüs lifting anlatmadan önce sinüs nedir onu söylemek lazım. Sinüs aslında bir hava boşluğu. Nerede? Üst çenemizde, arka bölge posterior dişlerimizin üst kısmında kalan, burun boşluğumuzun iki yanında, göz çukurlarımızın altında kalan hava boşluklarıdır. Küçük azı ve büyük azı dişlerimizin üst kısmında kalan bir hava boşluğudur sinüs. Sinüsün içerisini döşeyen bir mukozamız var. Özelleşmiş bir sinüs mukozası var. Bizim aslında sinüs lifting işlemlerinde müdahale ettiğimiz yer bu sinüs mukozasıdır. Biraz daha bunu şöyle açacak olursak, dişler çekildikten sonra biz arka bölgelere implant yerleştirmek istediğimiz zaman o kemiği dikey yönde ölçeriz yani. Dikey yönde belli bir mesafenin altında, özellikle bu 5-6 milimetrelerin altında ise tabi buraya uygun boyutta bir implantı yerleştirmek pek mümkün olmuyor. Biz istiyoruz ki en azından şöyle bir 8,5, 10, 11,5, 13 biraz uzun bir implant yerleştirelim. Desteğimizi arttıralım istiyoruz. Dolayısıyla üst çene arka bölgede dikey yönde kemiği arttırmanın en etkin yollarından ve uzun yıllardan beri uygulanan yöntemi sinüs lifting işlemidir. Sinüs lifting derken tabii ki lifting bir kaldırma işlemi. Neyi kaldırıyoruz burada? Aslında sinüsün yan duvarına ağız içinden bir pencere açıyoruz. Onun içerisinde ince bir sinüs membranımız, zarımız var. Onu özel aletlerle çok dikkatli bir şekilde kaldırıyoruz ve kemikten ayırıyoruz onu. Orada bir boşluk oluşuyor. Bu boşluğun içerisine de özel kemik grafti materyallerini, kemik tozu dediğimiz materyali yerleştiriyoruz ve o bölgede bir yükseltme işlemi yapmış oluyoruz. Sinüsün bu zarın membranının kemik kısmına bakan yüzeyi, bizim periost dediğimiz kemik zarı, rejeneratif kapasitesi çok yüksek bir zar. O bölgede böyle bir 6 aylık bekleme sonucunda güzel bir kemik benzeri bir yapı, bir kemikleşme elde ediyoruz ve ondan sonra da implantlarımızı genellikle buraya güvenli bir şekilde yerleştirebiliyoruz. Yani orada aslında implantımızı yerleştirebileceğimiz dikey yönde yeterli bir kemik oluşturuyoruz. Çünkü implantlarımız o sinüs lifting işlemini yapmazsak, oraya implantı yerleştirsek o membranı deler geçirir ve implantlarımızın büyük çoğunluğu boşluk içerisinde olur. Her implant için sinüs lifting ya sinüs lifting özellikle üst çene arka bölgeye yapıyorsak implantlarımızı, o bölgede dikey yönde kemik eksikliğimiz var ise o zaman uyguladığımız bir yöntem. Yani her bölgenin ayrı indikasyonu olabiliyor. Sinüs lifting indikasyonu dediğim gibi üst çene arka bölgeye ait bir indikasyon. Types of sinus lifting operations. Şimdi sinüs lifting işlemlerini de tabii ayırabiliriz. Kapalı teknikler var, açık teknikler var. Demiştik ya işte 5-6 milimden daha az bir kemik var ise genellikle açık tekniği uyguluyoruz. İşte sinüs yan duvarına, lateral duvarına bir pencere açıyoruz. Oradan zarı kaldırıyoruz ve kemik tozumuzu o bölgeden sinüs içerisinden yerleştiriyoruz. Bu açık sinüs lifting yöntemi. Bir de böyle 6 milim, 7 milim kemiğimiz var ise bizim implantlarımızın yuvasını açtığımız bölgeden, yani implantı yerleştireceğimiz boşluk içerisinden yine kapalı sinüs lifting aletlerimiz var, özel aletler. Onlarla o bölgeden sinüs tabanını birazcık aslında çatlatıp kırdırarak yukarı doğru yükseltme yapabiliyoruz. İşte yeri geliyor 2-3 milimetre, yeri geliyor greflerle böyle 4 milimetrelere kadar bir mesafe orada kazanıp 6 milimlik implant yerine 10 milimetrelik bir implantı yerleştirme şansımız oluyor. Bunu dediğim gibi o bölgedeki kemiğin dikey olarak yüksekliğine, mesafesine bağlı olarak biz belirliyoruz ve o yöntemi uyguluyoruz. Can I have implants placed during sinus lifting procedure? Şimdi sinüs lifting'li tabii aynı seansta implantlar sinüs liftingle beraber tabii ki yapılabilir. Tabii burada önemli olan kriter nedir? İmplantı yerleştirebileceğimiz, daha doğrusu primer olarak implantın stabilizasyonunu sağlayabileceğimiz, implantı sallanmadan sıkı bir şekilde o bölgeye yerleştirebileceğimiz bir 2-3 milimlik kemiğe en azından ihtiyacımız var. Çünkü sinüs tabanını yükseltiyoruz zarı, araya kemik tozunu koyuyoruz. Sonra alttan implantımızı yerleştiriyoruz. O tabandaki kemik böyle 1 milim, 2 milim bir kemikse aslında o implantı çok orada stabilize etmek kolay değil. İmplantta tabii hareket ederse, stabilizasyonu iyi olmazsa kemik iyileşmesi de iyi olmayacaktır ve implantımızı kaybedeceğiz. Onu sinüs içine kaçırabiliriz. Dolayısıyla o tabanda kalan doğal kemik miktarı bizim için önemli. O yeterli seviyede ise aynı seansta hem sinüs lifting yapıp hem de implantlarımızı yerleştiriyoruz. How long is the healing period? Burada şimdi sinüs lifting ile birlikte implant yerleştirdiysek ne kadar süre beklemeliyiz? Hiç implant yerleştirmediysek zaten biz hani klasik 6 ayımızı bekleyip ondan sonra implantlarımızı yapmayı tercih ediyoruz. Ondan sonraki süre 3 ile 4 ay arasında genellikle değişiyor implantları yapma süremiz. Eğer implantlarımızı sinüs lifting ile birlikte yaptıysak yine implantımızın kemikle olan kavuşma yüzeyine bakıyoruz aslında. Yani bir 4 milimlik
5 milimlik bir kemiğe eğer açık sinüs lift uyguladıysak onu da biraz daha esnetebiliyorum, yani 4 aylara 5 aylara çekebiliyorum süreyi, ama 3 milim çok sınırda, çok az bir kemiğe implantı tutturduysam 6 ayı muhakkak bekliyor ve ondan sonra yükleme istiyoruz.